sadece 260 gram trançtan ve yarım kilo kıymadan müthiş bir Bursa kebap yapacağız evde. En kral yediğiniz kebapçıdan çok daha lezzetli olacak. Buradaki püf noktası, ne kadar tranç kullanırsanız 2 katı kıyma kullanacaksınız. İsteyen bonfile de kullanabilir, kontrfile de kullanabilir. Size kalmış ama daha uygun olmasını istiyorsunuz, makul fiyatlı. Tranç işinizi görür. Şimdi burada sizden istediğim, bakın şöyle ince pastırma gibi dilimler istiyorum. Tamam mı? Pastırma gibi. Bakın eti iyice sıyırıyorum, farkında mısınız? Yağlı tarafını almıyorum. Bunu kasapta da yaptırabilirsiniz. Eti şöyle hemen şöyle köşeye alıyorum ama bir kez daha göstermek istiyorum. Görüyor musunuz ne kadar ince? Ne kadar ince, farkında mısınız? Diyelim ki inceltemediniz. O zaman üstüne biraz vurabilirsiniz, inceltebilirsiniz. Ölçülü yapalım, kafalarda soru işareti kalmasın. Ev yoğurdu kullanıyorum. Normal yoğurt kullanabilirsiniz. Şöyle bir su bardağı yoğurt, süt, markası hiç önemli değil. En ucuz hangisi ise bu saatten sonra hiç fark etmez. Bir su bardağı süt, kekik, şöyle kırarak bütün aroması çıksın. Lezzet ufak detaylara saklı, biliyorsunuz. Burası mutfak, kıracağız, dökeceğiz, keyfimize bakacağız. 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Koray, tuz etimizi sertleştirmeyecek mi? Kesinlikle sertleştirmeyecek, merak etmeyin. 1 büyük soğan. Buradaki önemli nokta, eğer soğanı, suyunu sıkacaksanız kalın tarafıyla soğanı rendelemeye başlıyorum. Oğlum kebapçılar, bize bunu yapmayacaktınız. Size demedim mi ben gözüm üstünüzde diye? Tamam, her şey çok pahalandı ama bu fiyatlar da, yani eşeğin şeyine su kaçırdınız. Su. Bu fiyatlar normal falan diyenler var. Önemli olan fiyatların pahalı olması değil arkadaşlar. Sizi alıştırıyorlar. Alışmaya başladık hep beraber. Konu alışmamak. Bir hikaye var, bilir misiniz? Vietnam Savaşı zamanı bir Vietnamlı tek başına Berat Sarayı'nın önüne gidip her gün protesto yapıyor. Bir gün soruyorlar ona, kardeşim sen niye her gün gidiyorsun? Neyi değiştireceksin ki? Hiçbir şey değiştiremezsin. Onları değiştirmeyeceğini bilmiyor musun? Onları değiştiremeyeceğini biliyorum. Her gün geliyorum çünkü kendim değişmemek için. Alışmayın arkadaşlar. Alışmayın. Bende tülbent yok. Onun için şöyle soğanın suyunu içine süzüyorum. İşte bu. Bakın pasosu burada, suyu içinde. Buradaki önemli nokta, bütün malzemenin iç içe girmesi. Tamamen sıvı haline geldi. Görüyor musunuz? Tamamen sıvı haline. Sizden istediğim etleri şöyle tek tek içine atıyorum. İşte bu. Sıra kıymaya geldi. Koray, kıymayı da mı etin içine atacaksın? Evet, aynen böyle. Ürün sıvının altında kalacak. Şöyle havasını alıp kapağını kapatıyorum ve bunu dolaba kaldırıyorum. Tam 4 saattir dolapta lezzetlenmesi için, yumuşaması için bekliyor. En az 4 saat tutarsanız çok lezzetli bir Bursa kebap yersiniz. Şimdi şöyle bir streç. İlk başta etleri buluyoruz. Etleri akıtıp alta bir yatak yapıyoruz. Bakın şimdiden eti görüyor musunuz? Ayrılmaya başlamış. Kestiğimizde böyle değildi. Farkında mısınız? Devam. Kıymayı şöyle bir akıtıp eti buldukça devam edeceğiz. Et gelirse elimize. Dibinde kalan kıymaların suyunu biraz akıtıp daha sonra şöyle oyuna katabilirsiniz. Hemen hemen her yerini eşit kalınlıkta yapmaya çalışın.
İşte şimdi oldu. Şimdi artık sıkıştırdıktan sonra bir tarafını bağlıyorum ilk önce. İlk önce bir tarafı. Evet, şuradan bağladık. Şimdi buradan da bağladık. Evet, bu hemen dolaba kendini toplayacak, lezzetlenecek. Çay bardağı kullanalım. Tam ölçülü yapalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Zeytinyağı. Bu usta kebabın, İskender kebabın gerçek sosunu yapacağız. Öyle salça kavurup bırakmayacağız. Eskilerin yaptığı gibi bir çay bardağı zeytinyağı ile başlıyoruz. Ama hepsini kullanmayacağız. Tam ölçüleri beraber yaparak beraber bulacağız. Domates salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası, köy biber salçası kullanıyorum. Bugün şanslıyım. 1 yemek kaşığı biber salçası. Ocağın altını kısıyorum ve ocağın altı kısık bir şekilde salçaları en az 5 dakika kavuruyorum. Gerçek İskender kebap sosu yapıyoruz. Dükkan aç, evini geçindir. Salça kendi kendine kavrulurken hemen 2 büyüklüğüne göre 3 tane domatesi rendeliyoruz. Ve domatesler de hemen oyunun içine. Yalnız dikkat, 7-8 dakikadır salça kavruldu. Bunu unutmayın. Hemen domatesden sonra şeker ekliyoruz. 2 çay kaşığı şeker. 1 çay kaşığı tuz. Tekrar karıştıralım. Salça ile domatesin tamamen birbirinin içine girmesini istiyorum. Ama burada kaşık yeterli olmayacak. Sosun tamamen pütürsüz olması gerekiyor. Onun için çırpıcı kullanacağız. Ve sosu 7-8 dakika pişmeye bırakıyorum. Yine 7-8 dakika sonra, tabii kısık ateşte, ölçülü yapalım. Kafalarda soru işareti olmasın. Bir bardak suyla başlayalım. İlk başta az kullanıyorum. Dikkat edin. Ve tekrar çırpıyorum. Önemli nokta, pürüzsüz olmalı sos. Suyun yetersiz olduğunu görüyorum ve tekrar biraz daha su ilave ediyorum. Test yapacağız. Sosun olup olmadığını gösteren test, ekmek testi yapacağız. Bakalım geçebilecek mi? Ve şu anda bir bardak su kullandık ve bu kadar da zeytinyağı kullandık. Sos kaynayıp bir 10 dakika kısık ateşte kendi kendine piştikten sonra tereyağıyla bağlayacağız. Ama bundan önce bir tadına bakalım. Şekerinin eksik olduğunu anlıyorum. Ve 2 çay kaşığı daha şeker ilave ediyorum. Ve artık baharatlarına geçebiliriz. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 yemek kaşığı tereyağı. Hatta 1,5 yemek kaşığı olsun. 1,5 yemek kaşığı tereyağıyla bağlayalım. Tereyağını bırakıyorum. Kendi kendine erisin. Burası önemli. Ve tereyağı eridikten sonra karıştırmaya başlıyorum. İyice çırptıktan sonra artık ekmek testimizi yapabiliriz. Bakalım. Eğer sos damlamazsa patır patır olmuş demektir. Gördüğünüz gibi damlamıyor. Bir daha bakalım. Sos damlamıyor. Mükemmel. Sosumuz hazır. Küçük bir tavaya 1-1,5 yemek kaşığı tereyağı, 4 dilim ekmek, büyük bir tabak yapacağım. Tabii ki isteyen burada pide kullanabilir ama burası ev ortamında yapıyoruz. O yüzden bayat ekmekler veyahut da evde kalmış ekmekleri küp küp kesip kullanabilirsiniz. Zaten bu yemeğin çıkma nedeni yokluk zamanı yemeği biliyorsunuz. Bayat ekmekleri değerlendirmek için çıkmış bir yemek. Ekmekleri hemen tereyağının içine atıyorum. Buradaki önemli nokta çok iyi kızarması lazım. Aynen böyle. Ekmekler hazır. Hemen köşeye alalım. Mutlaka yapışmaz tava kullanalım. Hatta biraz kendimi garanti almak için çok az zeytinyağı ama damlatıyorum. Dönerin donması çok önemli. En az bir gün buzlukta bekletmelisiniz. Tam bir gündür buzlukta bekletiyorum. Görüyorsunuz tamamen sertleşmiş, kesilecek kıvama gelmiş. Tarifin belki de en zor kısmına geldik. Döneri kesmek. Hemen şu streçinden kurtaralım. Tamamen soydum. Hemen elime kaymaması için, kesmemek için peçeteyle yardım alıyorum. İnce ince, ne kadar ince keserseniz o kadar lezzetli olur ve döner tadı alırsınız. İnce ince kesiyorum.
Bakın ince ince kesiyorum. Hatta biraz daha ince kesebilirim. Hemen kestiklerimi tavaya alalım ve kızarsın. Burada unutulmaması gereken en önemli püf nokta, çok ince olduğu için hemen pişecek. Ve nasıl? Dönere benziyor mu? Tam döner gibi, incecik, yaprak döner gibi. Ama biliyorsunuz İskender kebap, Bursa kebap kıymadan olur. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Hemen tabağın alt tarafını yapalım. Ekmeklerden bir yatak yapalım. Daha sonra hemen üstüne sos. Artık eskiden ekmekleri sosluyorlar da maliyetten dolayı soslamıyorlar. Ama evde olmamızın avantajını yaşıyoruz. Tamamen sosladım alt tarafını ve üstüne tek tek dönerleri diziyorum. İlk başta dönerciler gibi ince bir tabaka yapacağım ama masaya böyle göndermeyeceğim. Evde yapmanın avantajını yaşayacağım. Tamamen üstünü dönerle kapladım görüyorsunuz ve yoğurt. Ben süzme yoğurt kullanıyorum. İsteyen tava yoğurdu kullanabilir ve üstüne tekrar sosundan. Bu sosu mutlaka denemelisiniz. Muhteşem bir sos oldu. Ve tamamen üstünü sosla dolduruyorum. Evde olmanın yine avantajı. Ve tereyağı. Kızgın tavaya tereyağı ama dikkat edin yağ yakmayalım. Hemen şöyle ilk başta. Ve tamamen erimesini bekliyorum. Size burayı dönerciye döndüreceğim demiştim. Nasıl gözüküyor? Taban büyüklüğüne bakar mısınız? Michelangelo, Da Vinci kalkıyor lan, ustanız geldi. Şimdi şu tabağın bir tadına bakalım. Nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? Anlatılacak gibi değil. Dönerinden, patatesinden, patates çok yakışıyor bana sorarsanız. Yoğurdundan, açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Of. Nasıl olmuş? Durun. Dur. Bir daha bir tadına bakayım, söyleyeceğim. Koray, biz daha önce bu kadar lezzetli Bursa kebabı, Bursa İskender döner yemedik diyeceksiniz. İzleyip abone olmayı, vicdansızlar sizi unutmadım. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selam.